Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bir bakalım. Gümüşle başlayacağız. Gümüşte dün ne demiştik? Yukarıda 24.87, 24.79, 24.80 bölgesi var dedik. Kırılması durumunda yükselişler devam edebilir. Ancak aşağıda 24.62, 24.54 bölgesi de destek olarak önemli olacak dedik. Bu bölge kırılsaydı bir düzeltme sürecine girilirdi. Ancak bu destek bölgesi korunduğu sürece yatay bantta bir güç toplama süreci yaşanır ve yükselişine devam eder dedik ve burada bir tekrar yükseliş aldık. Ancak bu yükselişte 25-26, 25-13 direncine takılmış durumda şu an. Bugün için bakın şu direnç bölgesi destek olarak çalışmakta. Burada şu Fibonacci seviyelerimizi de artık bir güncellememiz gerekiyor. Çünkü bakın burada düzeltme gelmeden bir yeni yüksek yaptı. O nedenle bu seviyeleri güncelleyerek devam etmemiz gerekiyor. Burada %23.6 seviyesi de artık bakın şu direnç bölgesinden gene geçmekte. Dolayısıyla 24.87-24.80 bölgesi kırıldığı takdirde bir düzeltme sürecine girilecek ve dün destek olarak takip ettiğimiz bölgede minimum düzeltme hedefine güncellenmiş durumda 24.62-24.54 bölgesi. Bu bölge kırılacak olursa düzeltmeler bir miktar daha derinleşir ve 24.15'lere doğru satışlar normal karşılanır. 24.15 aslında burada 24 altında kapanış almadığımız sürece bir düzeltme sürecinde olduğumuzu ve yükselişlerin devam edebileceğini düşünürüz. 24 kırılacak olursa da tekrar aşağıda bu yükselişin başladığı 23.63-23.54 bölgesi önemli olacak. Burada da 23.50 kırılmadığı sürece talep ve arz dengelenmesini takip ediyor oluruz ve yatay banttaki hareketi takip edeceğimizi düşünürüz. Ancak tabii şu an için yukarıda 24.80'ler kırılıyor mu? Bu oldukça önemli olacak. Buradan ons altına geçersek ons altında da bakın şu yükseliş süreci tekrar yaşandı. Tarihi zirvemiz olan bölgeye ulaşmış durumdayız aslında. 2081-2050 aralığı uzun vadeli grafiklerden baktığımızda önemli bir direnç bölgesi. Şu an için buradan bir satış alıyoruz ancak bu satışların aşağıda 2030'lara kadar devam etmesi yatay bandın teyidi anlamına gelir. Şu dar alanda güç toplayıp yükselişine devam ediyor diyeceğimiz süreci gösterir. Burada da minimum düzeltme seviyesi 2036 hareketler gördüğümüzde 2019-2013'lere kadar devam edebilir. Maksimum düzeltme olarak da bunun altında 2000-1995'leri takip ediyor olacağız. 1995'lere kadar olan satışlar düzeltme olarak kalacaktır. 1995 altı kapanışlarda bir miktar daha satışların derinleşip 1965'lere kadar devam etme ihtimali var. Ancak tabii şunu hatırlatayım tekrar 2030 kırılmadığı sürece düzeltme dahi yapmadan yükselişe devam ediyoruz deriz. Bugün için 2052 de yukarıda önemli direnç bölgemiz olacak. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçecek olursak şimdi burada biraz aslında tatsız bir görünüm var. Bu 80-23'lerin kırıldığını görmemiz gerekiyordu. Gümüşün 25 dolar üstündeki hareketleri bunu bize göstermeliydi. Fakat altındaki o güçlü yükseliş son atağı altının çok güçlü geldi. O nedenle altın gümüş rasyosunu 80-23'ün altına taşıyamadı. Bu da bize henüz gümüşün altının o yükselişini desteklemediğini gösteriyor. Burada yükselişlerin kalıcı olduğunu düşünebilmemiz için 80-23'ün altında hareketler görmemiz gerekir. Dolayısıyla gümüşün artık yükselişlerini daha güçlü yapması gerektiğini gösteriyor bize altın gümüş rasyosu. 80-23 kırılmadığı sürece her an tekrar bir dönüş alabiliriz ve bir düzeltme sürecine girebilirler. O nedenle bu 80-23'ü önümüzdeki süreçte yakından takip ediyor olacağız. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.